Merhaba arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bu videoda sizlere binek sistemi dahilinde gelen süsleme üretiminden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle saldırı kompu mu, savunma kompu mu yapıyoruz? Buna bir cevabımız olmalı. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer okçu saldırı yapacak isem saldırı süslemesini alıp saldırı özelliklerini denk getirmeliyim. Savunma yapacaksam da savunma süslemesine savunma özelliğini denk getirmeliyim. Bu nokta sizi korkutmasın. Zibilyon tane özellik arasından seçmece yapmayacağız. Zaten örneğin okçu için saldırı süslemesiyle savunma süslemesinin özellikleri yani özel etkileri aynı. Şurada görebilirsiniz: ruh avcısı, zayıflık vurgusu, yıldırım darbesi, fırtınanın gözü. Buradan da bakalım: ruh avcısı, zayıflık duygusu, yıldırım darbesi, fırtınanın gözü. İşte direniş devamı da aynı şekilde devam ediyor. Hadi şimdi birlik tüm süsleme özelliklerini masaya yatıralım arkadaşlar. Süvari süslemeleriyle başlayalım. Süvari süslemelerinde Yılmaz Demir saldırı, Kutsal Zambak ise savunma adına kullanılıyor. Abi kutsal zambağa hiç gerek yok. Lübumuz bizim hasar kompumuz. Burada adam çatır çatır koymalı yani. Böyle sert bir saldırı dizmemiz gerektiğinden direkt Yılmaz Demir'le ilgileniyoruz. Hiç kutsal zambak açmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu noktada yalnız yiğitlik, kaynayan kan, seferberlik ve zincir katili olarak 4 tane %1 ihtimalle çıkan özel etkimiz mevcut. Burada kaynayan kanı direkt Timur kompunda Lubu'ya takabilirsiniz. Timur'un da skillini pekiştirip hasar da verdirtiyor bu süsleme. Ama diğerlerinde ise yalnız yiğitlik, seferberlik ve zincir katilinde destek hilosuna takılma durumu mevcut. Neden? Yalnız yiğitlik, bakın aşağıda gördüğünüz gibi kumandanın verdiği hasarı arttırıyor. Bunu desteğe takacaksın. Kumandana hasar verdirtecek. Seferberlik hasar veren kahramanın hasarını %15 azalttığı için ve diğer tüm kahramanların beceri hasarını işte şu kadar arttırdığı için, bir de 2 kez birikebildiği için bunu yine destek hero'larından birine vermemiz gerekiyor. Zincir katil de aynı şekilde binekli kahraman 3 özelleştirebilir. İkinci vuruş veya aktif beceri etkinleştirdikten sonra sıradaki kahramanın diyor. Yani sıradaki kahramana hasar artışı verdiği için bunların üçünü de destek hero'suna takmamız gerekiyor. Tabii benim buradaki favım seferberlik arkadaşlar. Seferberlik gördüğünüz üzere Atilla'ya taktığımızda en kötü mor oldu diyelim. %5 2 kez de birikebildiğinden çatır çatır kahramanın beceri hasarını %10 arttırıp duracak. Ve bakın burada herhangi bir işte saniye yok, süre yok. Direkt %10 arttırmış oluyoruz. Direnişe geliyorum. Direniş bir savunma etkisi. Burada baktığınızda hasar azaltması falan mevcut. Yani savunmalar arasında ortalama bir savunma diyebilirim direniş için. Arkadaşlar kan öfkesini bildiğin, bu hiç gerek yok, çöp yani bu. Korkutmaya baktığımda yalnızca bir savaş hedefi varsa binekli kahraman hasarı 7, 10, 12, 15 artar. Yalnızca dünya savaşlarında etkilidir diyor. Bu korkutmayla bulut delici benziyor birbirine. Binekli kahraman ana hedefe verdiği hasar şu kadar artar. Ana hedef olmayanlara verdiği hasar ise %5 azalır diyor. Bunları böyle aralarında değerlendiririz. Bir hedef varsa ana hedefe verdiği hasar. Ya bir hedefle uğraşacaksam zaten şu bulut deliciyi seçerim direkt. Korkutmayı elerim. Bulut delici kalsın. Tamam. Dolanma hareket hızını azaltmakla ilgili bir durum. Yani çok ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ben. Bir de itibar var. Şimdi bu bulut delici ile itibar sanki birlikte kullanılmaya getirilmiş gibi. İkisinde de fark ederseniz ana hedefle ilgili bir hasar çıktısı sağlıyor bunlar. Bulut deliciyi örnek veriyorum. Lubu'ya koyduysanız itibarları da Rani ile Atilla'ya verdiğiniz takdirde Rani ile Atilla'nın da kudret miktarı karşı saldırı yaptığımız kumandanın kudret miktarından yüksekse burada ciddi bir %30, hatta mor için düşünürsek %40 kadar bir hasar çıkarmaktan bahsediyoruz. Yani ciddi bir hasar çıkarıyoruz. Fakat Lubu'nun arkasındaki kahramanların kudreti yani yüksek olmalı, yüksek tutmalıyız. Yani bir Mulan kudret miktarı ile yarışabilecek kadar çok olmalı kudretleri. Aksi halde bu sistem komple çöp olur abi. Şimdi Mulan'ın kudretiyle de yarışmak zor olacağından hiç gerek yok bunlara girmeye diyorum ben. Ya Mulan gibi kudreti olan bir hero ile kapışamayacağım için sıfır etkiye döner itibarlar. Geriye sadece bulut delici kalır. O yüzden bence bunları böyle pekiştirilmiş bir şekilde kullanmayın. Zafer'e bakıyorum. Zafer savaşa girdikten sonra her 9 saniyede bir ana hedef kumandanın bu da aynısının stratejisi. Geldik benim en sevdiğim gölge kovalayana. Abi gölge kovalayan binekli kahraman normal bir saldırı başlattıktan sonra %65 ihtimalle kahramanın bir sonraki beceri hasarını
3 saniye boyunca şu kadar arttırır diyor. %10 gibi düşünelim. Maviden baza alalım bunu. Şimdi mesela bir de bulut deliciyi sevmiştik ya, tamam, bulut delici itibar koymayabiliriz ama üçüne de bulut delici koyabiliriz. Gölge kovalayanı da aynı şekilde yine üçüne yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi bunları bir karşılaştıralım. Abi şimdi bulut delici mavi için düşündüğümüz için her 3 euroya da koyduğumda her birinin kendi şahsi hasarı %10 artacak. Demek kompun da totalde hasarının %10 artması demek. Ama şimdi bunda şöyle bir durum var. İkinci bir kişi geldiğinde o verdiğim %10 hasarın yarısı gidecek. Yani %50'sini kırpacağım oradan. Hele üçüncü kişi gelirse zaten direkt nötr oluyor bu. Yani %10 ana hedefe veriyor. %5 diğerlerinden kırpıyor. Hiçbir önemi kalmıyor bunun. Şimdi bir de gölge kovalayana bakalım burada. Gölge kovalayan direkt %10 hasar veren üçüne de yine yerleştiriyorum. Üçünün de hasarını yine %10 arttırdığında yine kompumun toplam hasarı %10 artacak. Ama bu sefer o az önce bahsettiğim %50 ihtimali %65 burada. Ve 3 kişi gelme durumunda da bu %65 ihtimal aynı şekilde çalışıyor abi. Böyle bir hani beni sıfırlama durumu yok. Devam ediyor yani vurmaya. Şimdi gölge kovalayanı 3 euroya da takıyoruz direkt süvari kompunda. Ama ben kenardan okçuları yok edeceğim diyen varsa da abi bulut deliciyi alsın. Ana hedef girsin çıksın. O şekilde devam etsin yani. Arkadaşlar bu noktada %10 yok işte toplam 3'üne %10 gelirse totalde de %10 hasar verir. Yok %65 ihtimal orada %15 arttı falan. Burada böyle kafanız karışmasın. Hangi özellikleri hangi sırayla elimizde tutmamız gerektiğini ve bozmamız gereken süslemeleri gayet anlaşılır bir tablo şeklinde size sunacağım birazdan. Şimdi müsaadenizle kılıç süslemelerine geçiyoruz. Kılıç süslemelerinden hızlı kılıcın özel etkilerine bakalım. Arkadaşlar bu yıldız bağı ve alevli uç şu en altta parantez içinde yazan şey gördüğünüz üzere sadece dünya tek kişilik PvP savaşlarında etkilidir diyor her ikisi de. Ben böyle tek kişilik şeyleri sevmiyorum. Yani çok üstünde durmuyorum. Doğal seçilime baktığımızda da bu doğal seçilim böyle saldırı savunma etkisi gibi. Hem savunma sağlıyor hem saldırı sağlıyor. Destek kahramanlığı koyulacak bir diğer özellikli süsleme de bu arkadaşlar. FSM'ye gider, Theodoro'ya gider. Atilla'yı Mula'nın arkasına koyan var ise Atilla'ya, Charlemagne çok rahat takılır. Çünkü kumandanı bufflıyor. Aşağıda da ikinci diye belirttiği şeyi de görebilirsiniz. Işıltıya geçiyorum. Binekli kahraman görkem kutsaması haline girdiğinde görkem kutsaması. Arthur'a özel saldırı süslemesi gelmiş. Ve %50 ihtimalle 1,5 kat hasar. Wow. Bunu direkt 1.45 olarak düşünüyorum. Yani 1.45 katı olarak düşünüyorum. Çünkü Arthur'u olan abi 1.45'e kadar da getirir onu yani. Gök gürültüsüne geçelim. Gök gürültüsü kötü değil. Bu özelliği mızrak süslemelerinde de göreceğiz abi. Tüm özelliklere bakıp ihtiyaç durumumuza göre bunu değerlendirelim. Direniş yine aynı direniş. Az önce süvaride de görmüştük bu direnişi. Yine hasar azaltması mevcut. Yine böyle savunma ama orta bazlı bir savunma diyebilirim buna. Kan öfkesi, buna direkt çöp demiştik abi. Kelle avcısı, binekli kahramanın ana hedefi verdiği hasar. Bu şeyle aynı. Süvarideki bulut deliciyle aynı. Şimdi süvaride de ne demiştik? Gölge kovalayan mı? Aynen, gölge kovalayanı tercih etmiştik. Bir bakalım. Aşağıda şimdi başka bir şey varsa belki yine gölge kovalayan gibi olanı seçeriz. Dalga kıran. Binekli kahraman imza aktif becerisinin etkinleştiğinde kudreti güzel. En fazla 3 kez birikir. Güzel. Tamamen biriktiğinde imza aktif becerisi. Harika. Miyamoto kompunda çok güzel olur bu. Hesaplama. Aktif beceri hasar gerçekten. Bu da strateji hali. Aynen aynısının. Bu da Ramses. Tamam. Güzel. Karşılıklı yardım. Binekli kahraman iyileştirme etkileri. Kahraman birim yenildikten sonra birliğin aldığı hasar 3 saniyeliğine 3, 4, 5, 6 hepsine de virgül 1 yapmış. İyi denk getirmiş. Savunma kullananlar için tüm savunma ekipmanları sağladıysan abi bu olabilir. Yani ama tüm savunma teçhizatını her şeyini sağlayacaksın. Yani bineğin de ona göre bir özelliği olacak. Aksi halde tek başına kurtarmaz bu. Takacaksan da Theodora'ya tak ya da Tribuvana'ya takabilirsin. Hücuma bakalım şimdi. Savaşa girdikten sonra binekli kahramanın ilk 3 imza becerisi %10, 13, 16, 20 arttırılmış hasar verir. Miyamoto ve Ramses'e yine takılabilir bu. Fakat ilk 3 imza becerisi diyor abi. Yani bu özellik bir yere kadar var. Etki kesinlikle çok iyi etki ama bu etkinin bir sonu
var arkadaşlar. Şimdi isterseniz sizinle bahsettiğim tablolara bakalım. Süslemeleri anlatma sıramıza göre gidelim. Süvariden başlayalım. Şimdi bu ekranda gördüğünüz saldırı, savunma ve direkt kırılacaklar yazıyor. Saldırı yapacaklar için saldırı, savunma yapacaklar için orada savunmaları kullanabilir bir sıralamaya sokacağız. Direkt kırılacaklar da abi az önce çöp dediklerim direkt parçalanacaklar. Aşağıda bu isimli bir süsleme gördüğünüzde parçalayın. 5 tane daha göktaşınız olsun. Onunla yenisini açarsınız. Şimdi gölge kovalayan ve kaynayan kanı ben birinci sıraya yerleştirdim. Elimde eğer 3 tane gölge kovalayan yoksa bir tane kaynayan kan varsa kaynayan kanı da kullanabilirsin Lubu için. Ama 3 tane gölge kovalayanın etkisinden az önce bahsetmiştim. Şimdi ikinci sırada da bulut delici mevcut gördüğünüz üzere. Yani az önce zaten bunun karşılaştırmasını yapmıştık. Elimde gölge kovalayan olmadığı takdirde en etkili etkin benim. Bulut delici. Bulut delici de bu yüzden ikinci sıraya koyduk. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte 1-2'ye gölge kovalayan koydunuz. Üçüncü kahramana bulut delici koyabilirsiniz. Böyle elimizdeki imkanları değerlendirme noktası bu. Üçüncüye de korkutmayı koydum. Neden üçüncü sırada? Abi zaten tekli savaşı arayacağım ben. O mükemmel etki için oradaki bir aramayı gerçekleştireceğim. O zaman direkt bulut deliciyi seçerim ve %1,5 daha fazla hasar alırım diyorum ben. Bulut delici de o yüzden ikinci sırada zaten. Orada bir numara olarak yazan yani birinci sırada seferberlik bulunuyor. O Atilla bazında birinci sırada arkadaşlar. Destek hero'su için. Şimdi destek hero'su ama yani savunma gibi değil. Destek hero'sunda ama saldırı sağlayabildiği için sol tarafa yerleştirdim bunu. Seferberliğin peşinden elimizde yoksa eğer yalnız yiğitliği, o da yoksa zincir katilini de kullanabiliriz arkadaşlar. Bu ekranda söyleyeceğim savunma var sadece. Zaten elimizde savunma etkisi olarak sadece direniş var. Fakat direniş de kullanacaksanız üçüne de savunmayı takın. Ama zambağı kullanın. Kutsal zambağı kullanarak direniş takın. Ama bence bakarsanız Lubu'da kutsal zambağa gerek yok arkadaşlar. Kılıç süslemelerinin özel etkileri tablosundan devam edelim. Saldırıya baktığımızda birinci sırada dalga kıran ve hesaplamayı görüyoruz. Burada yani bunları birinci sırada tutan şey birinin kudret, birinin strateji hasarlı olması. Zaten ikisi de aynı şey arkadaşlar. İkinci sırada ise gök gürültüsü ya da kelle avcısı demişiz. Bu gök gürültüsünü ya da kelle avcısını Miyamoto ya da Ramses'te kullanabilirsiniz. Gök gürültüsü Miyamoto artı Lagertha hatta Yodit hepsinde kullanılabilir abi. Üçüncü sırada ise hücum özelliğimiz mevcut. Savunmaya baktığımızda çıkarsa eğer doğal seçilim gider. Direkt gider. İkinci sıraya yine direnişi koyduk. Orta demiştik zaten. Üçüncü sırada ise karşılıklı yardım var. Şimdi diğer teçhizatları işte binek özelliklerini iyileştirmenizi falan filan her şeyi böyle tamamlarsanız eğer bu birinci sıraya geçer abi. Yine söylüyorum. FSM, Tribuana, Theodora, Charlemagne özellikle Liang'da kullanılabilir. Bunlar. Direkt kırılacaklarda da kan öfkesi. Artunuz yoksa ışıltıyı kırın ama kırmayın kalsın. Strateji kılıçsanız eğer dalga kıranı kırın. Kudret kılıçsanız eğer de hesaplamayı kırın. Direkt kırın yani. Bu şekilde devam edin arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Süsleme ile ilgili part 2 videomuzda mızrak ve okçulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer bu anlatımda eksik gördüğünüz bir şey varsa bana hızlı bir şekilde bildirmeniz gerekiyor. Abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Taktikle kalın.